Herkese merhabalar. Bu Excel eğitim videosunda Excel 365 fonksiyonlarından text split yani metin böl ve text join yani metin birleştir fonksiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Adından anlaşılacağı gibi belirli bir hücredeki karakterleri, metinleri bölüyor. Şöyle bir örneğimiz var. ID ve bölüm isimleri, işte insan kaynakları, finans, muhasebe gibi. Burada parantez içinde veriler var, sayı. Şimdi bunları iki ayrı sütuna böleceğiz. Bunu yaparken de metin böl yani text split fonksiyonunu kullanacağız. Şunu da sileyim. Eşittir. Kullanımı basit bir fonksiyon aslında. Metin böl parantez aç diyelim. Bakın metin soruyor. Önce B2 hücresini seçiyoruz. Bölmek istediğimiz. Klasik noktalı virgülümüzü koyarak diğer formülün diğer bölümüne geçiyoruz. Sütun sınırlayıcı soruyor. Şimdi burada parantez var görüyorsunuz. Parantez açma sembolü var. Metinsel verilerin başına çift tırnak koyuyoruz biliyorsunuz Excel'de. O yüzden çift tırnak koydum. Parantez açmayı koydum ve çift tırnağı kapadım. Şimdi bu şekilde yaparsam eksik olacak. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü bir de parantez kapama var görüyorsunuz şurada. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şurada bakın parantez kapama var. Ya da Enter'a basayım. Bakın parantezi kapalı bir şekilde geldi. Şimdi bunun için aslında bir metin böl daha yapmamız lazım şöyle. Onu da iç içe metin böl gibi olacak. Öbürü de parantez kapatma ayrıştırıcısı olacak. Noktalı virgül. Parantez kapat diyelim. Şöyle. Ve formülümüzün parantezini de şöyle kapatalım. Evet. Bunu böyle aşağı doğru çektiğimiz zaman da diğer formüllerin, diğer hücrelerin ayrıştığını göreceksiniz bu şekilde. Tabi burada parantez örnekti. Başka bir şey de olabilir. Başka bir karakter de olabilir bu hücrelerde. Bu şekilde bölebilirsiniz bunları. Text join'e geçelim. Text join'da bunun tam tersi metinleri birleştiriyor. Nasıl birleştiriyor? Yine bizim belirleyeceğimiz hücredeki karaktere göre yani nasıl bir ayraç kullanayım diye soracak bize formülde. Birazdan göreceğiz. Ona göre buradaki verileri birleştiriyor. Eşittir. Ben Türkçe Excel kullandığım için metin birleştir. Siz İngilizce'de text join kullanabilirsiniz. Sınırlayıcı soruyor. Sınırlayıcı ben işte bu verilerin arasında tire olmasını istiyorum ama siz slash olmasını isteyebilirsiniz. Ben tire belirledim. Yine tırnak içinde, çift tırnak içinde. Sınırlayıcıyı sordu bana. Bakın şöyle biraz daha yaklaştırayım. Noktalı virgül, boşlukları say diyor. Boşlukları say, yok say pardon. Ama bunu atlayabilirsiniz. Ben şimdi atlıyorum. Metin 1, metin 2 soruyor işte. Şunları hangi metinleri birleştireceğim diyor. Bu şekilde parantezimizi kapattığımız zaman bakalım. Evet. Şöyle aşağı doğru çektiğim zaman kendi belirlediğim sınırlayıcıya göre buradaki verileri birleştirdi. Şöyle yapalım. Mesela burada tire değil de slash olsun. Şöyle yapayım. Slash gibi bir şey olsun. Bakalım. Evet, bu sefer de araya slash koyarak bu verileri birleştiriyor. Tekrar şöyle geri alayım. Evet. Şimdi bu ikisinin de kullanıldığı bir örnek yapalım. Ve videoyu bitireyim. Bu örnekte de ikisini beraber kullandım. Yani burada amaç ne? İşte böyle bir veri geldi size. İşte aynı hücrede tireler var. Tirelerle ayrışan sayılar var diyelim ki. Sizden şu istenmiş olabilir. Bu sayıları başka bir hücrede sırala. Yani burada bunları şimdi tek tek elde manuel yazmak
başka hücrelere yazmak ve sıralamak uzun bir zaman alır. Yani ki bu 25-24 satırlık bir veri. Yani bunun binlerce satır olduğunu düşünün. Çok uzun bir zaman alır. Onun için fonksiyon kullandık. Şöyle yapalım. Şunu ben şuraya alayım. Çünkü örnek dosyayı paylaşıyorum yorumlarda. İndirmek isteyenler oradan çalışabilir. Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağız. Şunu sileyim. Şöyle. Eşittir. Metin birleştiri demin gösterdiğim ikinci fonksiyon metin birleştiri kullanalım. Yine burada da o örnekteki gibi sınırlayıcı olarak tireyi kullandım. Çift tırnak, tire, çift tırnak dedik. Noktalı virgül, boşlukları yok say. Yani burada boşlukları yok say. Şöyle geçebilirim burayı. Şimdi burada bir de bunları sıralayın dediler demek ki bize. Yani bunları büyükten küçüğe sıralayın dedilerse eğer biz de sırala formülünü kullanabiliriz. Ve çift tire daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Metinsel ifadeleri sayıya çevirmek için kullanılıyor. Bir şey sıralayabilmesi için bunu sayı olarak görmesi lazım Excel'in. O yüzden ben burada çift tireyi kullanıyorum. Ve ilk gösterdiğim fonksiyon metin bölü de buraya ekliyorum. Şimdi hangisini bölecek? A3'ü bölecek. Şurada noktalı virgül. Yine sınırlayıcı olarak tireyi kullan dedik. Şimdi burada sırala fonksiyonundayız. Sırala fonksiyonunda olduğumuz için burada sıralama dizini soruyor. Buraları geçiyorum. Artan, azalan, artan aslında. Sütuna göre sırala. Buraya da geçtim. Ve doğru. Yani şurada bir tane fonksiyon fazla kullandım sanırım. Evet. Sütuna göre sırala diyeceğiz. Yani doğruyu seçeceğiz burada. Enter'a basalım. Sanırım bir hata var. Evet. Bakalım hata var mı formülümüzde? Bakıyorum tekrar. Şöyle yok görünüyor. Evet. Hata olmadığını nereden anladım? Şurada çünkü mesela şu başta 13.724, 10.052 bu bundan büyük olduğu için ben küçükten büyüğe sırala demiştim. Evet, fonksiyonunda bir hata görünmüyor. Bu şekilde işte tek bir fonksiyon, iki fonksiyon, daha doğrusu 3 fonksiyon kullanarak saatlerinizi alacak bir işi böyle Excel'de faydalı fonksiyonları kullanarak yapabilirsiniz. Örnek dosyayı dediğim gibi paylaşacağım. Bunlarla ilgili çalışma yapmak isterseniz indirebilirsiniz. Linki zaten tıklıyorsunuz. OneDrive'dan indirebiliyorsunuz. Onun dışında diğer videolarını da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.